Eskiden bankacılık prestijli bir meslekti. Şimdi ise mobbing, düşük ücret, hedef baskısı ve uzun mesai denince akla gelen ilk sektörlerden bir tanesi. Bu videoda 1980'lerden 2025'e uzanan bankacılık koşullarını karşılaştırıyoruz. O dönemin maaşları, işte kariyer yolu, müşteri profili, teknoloji öncesi ve sonrası iş yükü nasıl değişti, hedef baskısı, şube kültürü, mobbingin tırmanışı, neden bu hale geldi sektör, bunları konuşacağız. Eskiden bankacılık nasıl? 80'lerde ve 90'larda bankacılık elit bir meslekti. Şubeler modern iş yaşamının simgesiydi. Kravatlı, işte takım elbiseli adamlar, profesyonel kadın çalışanlar. Birçok aile çocuğunu bankacı olsun garanti meslek diye yönlendiriyordu. Eski dönemin öne çıkan avantajları işte maaşlar piyasaya göre yüksekti. Bankacılar dönemin ortalama maaşının çok üstünde kazanıyordu. Çalışma saatleri daha düzenliydi. Akşam 5'te gerçekten çıkılıyordu. Şimdi söylenti var ya işte bankacılık 9-5 falan. Öyle bir şey yok artık. 8.30-7 belki de. Bu saatlerde çalışıyor ama eskiden bu şekilde değildi. Teknoloji yoktu ama iş yükü de şimdikine göre daha basitti. Müşteri beklentileri düşüktü çünkü her şey kağıt üzerinde ve yavaştı. Hedef baskısı bugünkü gibi değildi. Ürün gamı daha azdı. Kredi kartı, post, ihtiyaç kredisi gibi ürünler yok denecek kadar sınırlıydı. Şubede bir ekip ruhu vardı. Mobbing neredeyse yoktu. Yöneticiler mentor tarzındaydı. Yani usta çıraklık ilişkisi vardı. Peki neden bankacılığın dönüşümü başladı ve bu nasıl gelişti, nasıl oldu? 2001 ekonomik krizinde sektörün kaderini değiştirdi. Birçok banka battı veya birleşti. Kredi ekonomisi yükseldi. Bankacılık satış odaklı bir mesleğe dönüştü. Bu dönemde yaşanan değişimler kredi kartları yaygınlaştı. Satış hedefleri doğdu bu yüzden. Kredi kartı satmak istedi bankalar yeni bir ürün. İşte bunu pazarlayıp sektörün ilk yerinden olup bankayı büyütmek istediler. Sigortacılık ve bireysel emeklilik bankacılık sistemine dahil oldu. Bankacılığın içine dahil oldu. Performans sistemi geldi. Bu zaten performans sistemi demek direkt satış baskısı, hedef baskısı anlamına geliyor. Performansını tutturamayan kapı orada deniyor. Teknoloji gelişti. İşler hızlandı ama işleri yapan kişi sayısı azaldı. Çalışan üzerindeki etkisine bakalım. Çalışan artık işlem yapan değil, satış yapan kişiye döndü. İşte işlemi sistem yapıyor. Sen artık satışçısın. Satışçılıkta doğal olarak hedef, hedefte doğal olarak stres anlamına geliyor. Şube müdürleri satış baskısı yüzünden çalışanlara daha sert davranmaya başladı. Sektörde mobbing kavramı ilk kez bu dönemde dile getirildi. Günümüz bankacılığı neden bu kadar zorlaştı? Ücretler enflasyon karşısında eziliyor. 2020 sonrası çalışan maaşların reel değeri oldukça düştü. Özel bankalarda gişe, portföy maaşları çoğu sektörden ucuz hale, daha düşük hale geldi. Mobbing sektörü normal haline geldi, normal bir hale geldi artık. Hedef tutturamazsan başarısızsın modeli yerleşti iyice. Sabah 9 akşam 7 oldu mesailer. Performans raporları, günlük satış listeleri, yönetici baskısı, yorgunluğun sebebi hatta çoğu zaman müşteri değil, amir yani müdürü vesaire, yöneticisi müdürü. Kariyer yolu tıkalı. Aslında yükselme, terfi alma bankacılıkta da çoğu işteki gibi var. Ama işini yapıyorsan ödüllendirilmiyorsun çünkü diyor ki sistem mantıkları şu şekilde işliyor. Ya bu adam burada işini iyi yapıyor. Ben bu adamı alacağım daha yüksek, daha üst bir işe vereceğim. Ya onu başaramayacak ya da yerine gelen kişi bunun kadar iyi yapamayacak. Neden risk alayım, neden bu sistemi bozayım diyor. İşini iyi yapıyorsan, çok çalışıyorsan o işi yapmaya devam ediyorsun. Sanki bir ceza sistemi var gibi. Hiç mi farklı yöntemi yok, hiç mi yükselen yok? Var tabii ki. Biraz da amirine bağlı, müdürüne bağlı. Müdürün iyi niyetli bir insansa ya bu adam çok çalışıyor bunu ödüllendirmeliyim. İşte ne bileyim geçedeyse pazarlamaya alır. Ya da işte operasyon yönetmeni yapar, terfi verir vesaire. Ama bazısı da der ki çoğunluk bu şekilde. Bu adam burada işini iyi yapıyor, bunu hiç buradan ellemeyelim. Sistem bu şekilde. Biz de biliyorsunuz ki çalışanı severler. Müşteri profili değişti. Dijital bankacılık sayesinde herkes finansal okuryazar oldu. Daha talepkar, daha aceleci, daha agresif bir müşteri kitlesi oluştu. Müşteri memnuniyeti yaratmaya çalışan personelde de olarak bir stresin altına giriyor. Müşteri memnuniyeti de puanı etkiliyor. Yani çalışanın performansını etkiliyor. Zamını etkiliyor vesaire. Eski bankacılıkla yeni bankacılığı karşılaştıralım. Maaş piyasanın üstündeydi eskiden, şimdi birçok sektörün gerisinde. Mesai 9-5'ti, şimdi 9 akşam 7 gibi. Hedefte az ürün vardı, hedef baskısı yoktu. Şimdi aşırı ürün var ve günlük hedef baskıları gelmeye başlıyor. Yani aylık yıllık hedefi geçtim, günlük hedef baskısı var. Ben de bunu çalışırken yaşadım. Diyor ki mesela bugün kart satmayan portföy kalmayacak. İşte hatta şu tarz mailler bile gördüm. Kart satmayan gerçekten işini ciddiye almıyordur. İşte ay sonunda hesap vermeye hazırlansın. Bu şekilde mailler gördüm. Eskiden müşteriler basit işlemlere ilgileniyordu çünkü zaten bankacılık çok yaygın bir şey değildi. Büyük bir sektör değildi bu kadar. Düşük beklenti vardı. Anında çözüm bekleyen agresif bir profile döndü. Mobbing neredeyse yoktu. Şimdi sistematik bir hale geldi. Prestij çok yüksekti. Şimdi azalmış durumda. Stresi ortaydı. Çok stresli bir meslek değildi. Şimdi çok yüksek bir stres içeren meslek. Belki de en yüksek strese sebep olan mesleklerden bir tanesi. Bankacılık eskiden saygın bir meslekti.
Anadolu'da bir şube müdürü neredeyse validen sonra geliyordu. Çok ciddi alınıyordu bankacılık. Banka müdürleri çok saygındı. Şimdi gişede en ufak problem yaşayan, bankada en ufak problem yaşayan ben müdürle görüşeceğim diyor. Soluğu müdürün yanında alıyor. Bankacılar neden tükeniyor? Psikolojik faktörler var bir kere. Sürekli bir şey kaçırma veya hedef tutturamama korkusu var. Amir müdür baskısı var. Değersizlik hissi var. Şubelerde eleman eksiği nedeniyle hem operasyon hem satış yapmak zorunda kalıyorlar. Ekstra bir iş yükü var. Bu da insanı stres sokuyor. Sürekli performans takip eden sistemler var. Rapor. Ekonomik faktörler, gelirin erimesi, primlerin düşmesi, yıpranma payının olmaması, yani yıprandığı için bu kadar psikolojik olarak yıpran bir meslek. Buna karşılık bir ek bir para olur, bir şey olur. Herhangi böyle bir şey olmaması. Bankacılık peki nasıl bu hale geldi? Asıl nedenlerine baktığımızda dijital dönüşüm var. İnsanın iş yükünü azaltacağına iş modelini hızlandırdığı için baskıyı artırdı. Buradaki iş yükünü azaltırsa da çalışan sayısı azaldı. Bu sefer daha az kişi fazla iş yapmak zorunda kaldı. Yine orada çalışan kişinin üzerine iş yükü arttı. Aşırı rekabet var. Bankalar birbirinin müşterisini kapmak için çalışanlarını satış makinesine çevirdi. Regülasyonlar var. Risk maliyetleri düştü ama çalışanlar üzerindeki operasyon yükü çok arttı. Müşteri beklentileri uçtu. İşte 5 saniyede çözüm isteyen bir toplum haline geldi. Ekonomik dalgalanmalar var. Maliyet kısıtlaması, daha az personel ama daha fazla iş var. Bankacılığın geleceğine baktığımızda bence şubeler kapanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle bir katılım bankası var ki ismini vermeyeyim. Son bir yılda o kadar çok şube kapattı ki. Şubeyi tadilatı aldık dedi, 2-3 şubeyi birleştirdi. Bir sürü şubeyi kapattı, oradaki personellerin bir kısmını çıkarttı, bir kısmını diğer şubelere kaydırdı vesaire. Böyle çok ciddi bir kapanma sayısına ulaştı. Daha geçen gün neredeyse bir 7-8 tane yeni şubenin kapandığına dair bir arkadaşımdan bilgi aldım. Orada çok ciddi problemler var gibi gözüküyor. Dijital bankalar yaygınlaşacak gibi gözüküyor. Çalışan sayısı daha da azalacak yani. Çünkü şube yok. Çalışan sadece genel müdürlükteki bu sistemleri kuran kadrolar olacak gibi gözüküyor. Müşteri hizmetleri ve kredi tahsis gibi bölümler giderek otomasyona kayacak. Ben çalıştığım dönemde 5 yıl önce bile böyle şubeye gelmişti. Gelişmiş ATM'ler. Farklı işlemleri yapan ATM'ler gelmeye başlamıştı. Hatta biz arkadaşlar dalga geçiyorduk. Bunlar işte bizim yerimizi alacak. Bize de hedef veriyorlar. Diyor ki işte gelen müşteriler oradan işlem yapacak. O makineden işlem yapacak. Ben kendim bitiriyorum. Yönlendirmezsem hedefim tutmayacak, prim almayacağım. Yönlendirirsem bütün işlemler oraya kayacak. Ben niye varım? Kendi topuma sıkıyorum gibi bir muhabbet oluyordu aramızda. Bankacılık çalışanlar hibrit satış danışmanı haline gelecek. Hem gişe yapıp hem satış yapan çok fazla banka var artık. Yani gişeyi kaldırıyorum diyor. Pazarlamacı hem para sayıp yatırıyor hem de pazarlama yapıyor. Dışarı çıkıyor, müşterilere gidiyor vesaire. Bunu yapan bankalar çoğaldı. Bankacılık Türkiye'de son 30 yılda en çok dönüşen sektörlerden bir tanesi oldu. Eskiden yüksek gelirli, saygın ve rahat bir meslekti. Bugün yüksek stresli, düşük gelirli, mobbingin yaygın olduğu bir sektöre dönüştü. Siz bankacılığın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Üzerine konuşalım, muhabbet edelim, dertleşelim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.